Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane bir saç bandı anlatımı yapacağım. Gördüğünüz gibi file örgüyle yapmış olduğum saç bandı muhteşem, kullanım açısından çok rahat. Böyle tak çıkar, hiç bağcık vesaire farklı bir şekilde takarak kullanabileceğiniz bir saç bandı değil. Direkt saçınıza geçirip hemen rahatlıkla çıkarabileceğiniz bir saç bandı. Görüntü itibariyle de çok hoş, çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Kırmızı iple denedim ben. Şimdi daha açık, kendini rengini ekranda, kamerada net gösterecek bir renkle yine öreceğim. Çok farklı renklerle denemek istiyorum ama ekranda bazı renkler çok belli olmuyor. İnanın bu kırmızı çok daha canlı bir renk ama ekranda gördüğünüz gibi daha farklı bir tonda çıkıyor. Yine görüntü olarak hoş görüneceğini düşündüğüm başka bir renkle öreceğiz. Şöyle arka tarafı tamamen bütün bir saç bandı, hiç bağcık falan yok. Zaten esnek olduğu için rahatlıkla kafanıza takıp çıkarabileceğiniz bir model oldu. Şimdi ben bunun sayılarını yaptım. Bir tık büyük geldiği için tığımı 3 milim kullandım ben bunu ördüğümde, bu saç bandını. Aynı sayılarda 2,5 milimle öreceğim. Demek istediğim, bugüne kadar verdiğim bilgilerde tığ numaranızı kalın olursa örgünüz daha geniş, daha büyük olacaktır. Daha küçük olursa tığ numaranız daha sık, daha e, küçük olacaktır örgünüz. O yüzden ben sayılarını hiç oynamayacağım sayılarıyla. Eğer siz 3 milim tığla örecekseniz bu verdiğim sayılarda, zaten şimdi örgüye başladığımda sizlerle bu bilgileri de paylaşacağım. Verdiğim sayılardan daha az sayı başlayarak zincir sayısından 3 milimle örebilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa bu sayılarla yine devam edebilirsiniz. 3 milimle de. Ben şimdi aynı sayılarla 3 milim değil de 2,5 milimle örerek bir tık daha küçük istiyorum. En azından şöyle iki file boşluğu daha az ölçüsü olursa daha benim istediğim sayıya, yani kendi kafama göre olacaktır bu bandana. Bir tık şöyle iki file boşluğu bir büyük genişlikte oldu. Çünkü açılma payı da var. Saçınıza taktığınızda şöyle esnek, gördüğünüz gibi esneme payı da olduğu için ben bunu bu şekilde ayarlayacağım. Eğer 3 milimle devam etseydim, 2 file boşluğu, bunu ben şimdi 135 zincirle başladım. Her bir file boşluğu 7 zincire denk geliyor. 7, 2 file boşluğu eksik yapacaksam 7 7 14, 135'ten 14 eksik zincir çekerek başlayacağım. 3 milimle devam etseydim. O yüzden 2 milimle devam edeceğim için bu sayılarıyla, aynı sayılarla ilerleyeceğim yine. Çünkü tığ küçük numarası küçüldükçe örgü de küçük oluyor. Hemen başlamak istiyorum. Şu şekilde bandanımızı, saç bandımızı arkaya doğru koyuyorum ve örgüme başlıyorum. Şöyle açık tonlarda bir ip kendini çok net belli ediyor. Bu ip rengini çok seviyorum. Genelde de kullanıyorum model çıkarırken, video çekerken. Yine 2,5 milim tığla öreceğim bu kez. Kırmızıyı ördüm, tığ 3 milimde. Şimdi yine aynı kırmızıyı ördüğüm sayılarla ben öreceğim arkadaşlar. Sadece tığ numaramı küçülttüm. Daha da küçük olacaktır. Zaten en son sizlere ölçüsünü de vereceğim. Tığ numaramı küçülttüğüm için örgüm, bu saç bandım kırmızıya göre daha küçük olacak. İstediğim boyda hesaplamalarıma göre istediğim boyuta ulaşacağım. Sadece iki file boşluğu, bir fazlalığım var. Şimdi 135 zincir çekerek başlıyorum. Aynı bu 2,5 milimle koton iple yine örüyorum. Çalışacaksanız 135 zincir çekeceğim ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 135 zincir çekelim. 135 zincirimi çektim. Şöyle zinciri düz yaparak arkadaşlar, kıvrılmasın. Tamamen baştan en sondan ilk baş zincire kadar elimizle düzelterek birleştireceğiz. İlk zincir şöyle iki dalında son zincir, yani diyorum çektiğim ilk zincir, burada birleştirme yapacağız. İki dalına birden sabitledim. Bu şekilde zincirimizi birleştirdik. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum. Bu zincirimizin düz tarafından doğru hemen sonraki zincirden iki dalını alarak arkadaşlar
sık iğne yapacağız komple zincir üzerine. Şöyle göstermek istiyorum. Tek dalı değil, arkadan 2 dalına birden batarak yapacağız. Her zincir içerisine. Bakın. İpimi de arkadan yürüteceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Tek dal değil, şöyle 2 dalına birden batarak. Biraz sıkı çektim. 3. Yine düz tarafı sıradaki zincir içerisine 2 dalına birden batıyoruz. Sıradaki zincir içerisine her zincire bir sık iğne yaparak sonuna kadar zincir üzerine sık iğne yapacağız. Bu ilk sıramız biraz ağır ilerleyecek ama sonrasında file kısmında hızlıca saç bandımız hızlıca öreceğiz. Şimdi her zincir üzerine bakın sona kadar gelelim. Bu zincirimizi birbirine eklerken, birleştirirken düz olmasına dikkat edelim. Aynı yönde gitmemiz için. Şimdi her bir zincir üzerine bir sık iğne yaparak devam edelim sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın düz zincirimizi düz tuttuğumuzda gayet hiç tersine dönmeden düz bir zincir üzerine yapıyoruz. O yüzden eklerken zinciri düzeltip eklemeyi unutmayalım. Son sık iğnemi yaptım ve burada başlarken bir zincir çekip bakın şu dip değil, zincir olan kısım değil, bir ilk yaptığım sık iğneye kaydırma yöntemiyle birleştirdim burada. Şimdi hemen ikinci sıramıza başlıyoruz. Bir zincir çektim, birleştirdiğim yere bir sık iğne, 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 8 sık iğneden sonra şimdi file örgümüze geçeceğiz. Şu bant kısmını, yani arkaya ense tarafına, ense kısmına gelecek olan birleştirdiğimiz bu bant kısmını yapacağız. Buraya ilk etapta 8 sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 atlayıp 7. sık iğneyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 atlayıp 7.'ye sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 atlayıp 7.'ye sık iğne ile kapattım. Bu şekilde sonuna kadar geliyoruz. Ta ki 8 sık iğne kalana kadar arkadaşlar. 8 sık iğne de burada bitirdiğimizde aynı buraya 8 sık iğne daha öreceğiz. Buraya kadar 8 sık iğnemiz kalana kadar bu file boşluğumuzu örelim. Eğer ki şöyle bir şey de olabilir. Belki gözümden kaçmış olabilir ya da sizin sayılarınız 1 veya 2 eksik ya da fazla geldiyse zincir üzerine arada 6 değil 5 atlayarak yine 7.'ye buralarda gizleyebilirsiniz. Yani örgü hilesi dediğimiz, hani sökmenize gerek yok ya da bir zincir 2 zincir fazla geldiyse 2 file boşluğunu 7 değil de 8 atlayarak da yapabilirsiniz sonlarda. Bunu da söylemiş olayım çünkü bazen sayıyoruz ama fark etmeden de eksik ya da zincir sayısı fazla olabiliyor. O yüzden sökmeden de, çünkü file bandan olduğu için hiçbir belirginliği yok. Yani sayılar çok net belli olmuyor. Arada yani çok sayıyla çalışılacak diye bir kaydı yok bu modelde. Hemen sonuna kadar 8 sık iğne kalana kadar aynı 9 zincirle arada 7 sık iğne bırakarak batıyoruz. Pardon, 6 sık iğne bırakıp 7. sık iğnelere batarak bu file boşluklarını oluşturalım. Devam edelim. Evet, bakın bu şekilde öre öre geldim. Son bu ilk sık iğnem olarak sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tam denk geldi. 135 zincir, zaten diplerine batmıyoruz. 8 sık iğne de burada yaptık. İlk yine başlarken yaptığım ilk sık iğne tepesine hemen kaydırma ilmeği ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Yine aynı yere bir sık iğne yaparak bu taraftaki 8 sık iğnemizi yaparak geliyoruz. Şimdi
Bakın 8. sık iğnemi de yaptım. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle önce bir file olarak şu boşlukları sayalım. Kaç tane elde ettik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane oldu benim file boşluğum. Dediğim gibi eğer siz bunu küçük olduğunu düşünüyorsanız zincir sayısını her bir file boşluğu için 135'in üzerine 17 file boşluğu değil 18 yapmak istiyorsanız 7 zincir daha ekleyeceksiniz. 142 zincirle başlayacaksınız. 7 zincir daha ekleyip 19 file boşluğu yapmak istiyorsanız 149 zincirle başlayacaksınız. Daha küçük çocuklar için yapmak istiyorsanız da yine aynı matematikle geriye doğru 7 zinciri azaltarak bir file boşluğu eksik yapacaksınız. Örnek veriyorum, benimkisi 17 file boşluğu. Eğer 16 yapmak istiyorsanız 138 file boşluğuyla pardon 128 file boşluğuyla zincirle başlayacaksınız. 15 file boşluğu yapmak istiyorsanız da 128'den 7 daha çıkarıp 121 zincirle başlayacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Yani matematiği çok kolay. Sadece 7 7 ekleyerek file boşluklarından eksik ya da fazla yaparak büyütebilirsiniz saç bandınızı. Şimdi 7 tane sık iğne yaparak geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu sırada ilk file 9 zincirlik file boşluğumuzun tam ortasındaki zincir içerisine 9 zincirde biz tam 5. zincir içerisine bu 5 zincirle batarak tam ortayı bulduk. Sık iğne ile kapattık. Şimdi yine 9 zincirle file boşluklarımıza devam ediyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. Yine sıradaki file boşluğumuzun içerisine tam zincir içerisinden giriyoruz. Bu şekilde 9 zincirli oluşturmuştuk. 5. zincirlere batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci sıramızdaki file boşluğumuzu da oluşturuyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yani file boşluğu olarak ikinci sıramız demek istedim arkadaşlar. Şimdi yine 9 zincirle devam ediyoruz. Şu sonuna kadar gelelim. Yine burada da 5 zincirle bir yarım file boşluğu yapacağız. Devam edelim. Evet, bakın burada son kalan 9 zincirlik file boşluğumuz. Buraya da 5 zincir çekiyorum. Yine tam ortasına 5. Pardon, özür dilerim. Burada 9 zincirlik önce bir oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam ortasına yine kapatıyoruz. 5.'ye 1, 2, 3, 4, 5 zincirle aynı burada yaptığımız gibi yarım file boşluğu oluşturuyoruz. İlk sık iğnemiz içerisine kapattım. Bakın burada yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğne tepesine, diğer taraftaki sık iğne tepesine kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı birleştirdiğim yere bir sık iğne yaparak diğer sıraya geçiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada bakın 9 zincirle başladık. İlk file boşluğumuz sırasından ben arkadaşlar sayıyorum. 9 zincirle başladık. İlk file boşluğumuzu, sonrasında 5 zincirle bir önceki sırada bir yarım file boşluğu yaptık. Şimdi burada yine 9 zincirle devam edeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirle hemen bakın bu 5 zincirlik boşluk değil, sonraki file boşluğuna yine 5. zincirine buluyorum. Siz bunu direkt ortasına da batabilirsiniz. Tam orta noktasına kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirle yine bu sırayı devam edeceğiz. Sonuna kadar gelelim. Hep 9 zincirle oluşturacağız bu file boşluklarımızı arkadaşlar. Sonuna kadar devam edelim. Sonraki sıraya geçelim. Bakın 9 zincirle oluşturduğumuz file boşluklarını buraya kadar komple şu sık iğneye kadar da öreceğiz. Aynı burada nasıl bu 5 zincirlik boşluğu atlayıp buraya battıysak buradan da direkt hemen şu sık iğne tepesine batacağız. Şu ortadan bir 9 zincirlik yuva oluşturacağız buraya da. Bunu yapalım. Sonraki sırada devam edelim. Evet, bakın sonuna geldim. 9 zincirle yine bu 5 zincirlik file boşluğunu bırakıp ilk sık iğneye
kapatıyorum burada. Yani bir 9 zincirle bir 5 zincirle yarım fil oluşturuyorum. Bir 9 zincirle tam yine bu sırada 5 zincirle yine yarısına, bu file boşluğunun yarısına yaparak kapatarak yarım oluşturacağız. Bu şekilde olacak bu bant olan kısmında başlangıçlarımız. Şimdi yine 8 tane sık iğne sonuna kadar geliyorum. Dibine batmadan ilk yaptığım sık iğne tepesine kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere bir sık iğne ile başladım. 3 4 5 6 7 8 başlangıçlarımız ve sonundaki sıra sonlarımız hep aynı olacak arkadaşlar. Bakın şimdi sonraki sırada ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yine aynı bu yarım fileyi oluşturacağız. 1 2 3 4 5. zincir içerisine kapattım. Yarım bir file boşluğu oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirle yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yani yine birbirinin tekrarı olacak. Bu yarım file boşluğu yaptığım sırada ne yaptıysam yine bu sırada aynısını yapacağım. Sadece şu başlangıçlar her iki sırada bir şöyle 5 zincirlik bir yarım file boşluğu oluşturuyoruz. Sonraki sırada yine 9 zincirle buradan bu fileye orta kısma batacağız. Arada kalıyor zaten bakın yarım olanlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 9 zincirle aynı şöyle şurada göstermek istiyorum. Diğer saç bandımda bakın ne yapmışız. Bu şekilde bu yarım file boşluklarını 3 kez tekrarlamışız. Ortada toplam file boşluk sayımız sıramız kaç olacak? Buradan sonrasını artık göstermeye gerek yok arkadaşlar. Bakın ilk şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz 6 sıra yapalım. 7. sırada bir zincir eksiltmemiz olacak. Yani 9 zincirle devam etmeyeceğiz. Kenar kısmı daha düz olsun diye. 6 sıra file boşluğunu öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. 7. sırada tekrar birlikte devam edelim. Şöyle buradan da sayınca aynı 1 2 3 4 5 6 7 yarımları da sayacağız. Bu boşlukları toplamda 7 sıradan oluşuyor. Biz 6 sıra yapalım. Sonraki sırada en son sıramızda file boşluğu sıramızda birlikte yine devam edelim. Hemen şöyle arkaya saç bandımı koyuyorum. Bakın kaç sıra örmüşüz. 1 2 3 4. sıradayız. Şöyle tam 1 2 3 4 başladığımız 4. sıra yandan da daha net sayı belli olsun diye bu şekilde ben sayıyorum. 1 2 3 4. sırayı örüyoruz. Toplamda bundan sonra 2 sıra daha örelim. 6 sıra 7. sırada birlikte devam edelim arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Bir yarımla bir tam 9 zincirle şu başlangıç sıralarımız ve bitişimiz olacak. Aynı yaptığımız işlemleri yaparak devam edelim. İçim rahat etmedi. Yine sonlarını göstereyim yeni başlayanlar için arkadaşlar. Bu sırada da sonuna geldim. Bakın 9 zincirle son file boşluğunun şöyle tam 5. zincirini yine kapatıyorum. Sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincirle yine yarım bir file boşluğu oluşturuyorum. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 ilk sık iğne tepesine birleştiriyorum. Bir zincir çektim aynı yere, sık iğne ile yine devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8. Şimdiki sıramız yarımı yaptık. 9 zincirle tam file boşluğu yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu yarımı atlıyoruz. Sonraki file boşluğuna 1 2 3 4 5. zincir içerisine kapatıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da devam ettirelim. 9 zincirle sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sonuna geldim. Yine 9 zincirle bu 5 zincirlik file boşluğunu atlayıp ilk sık iğneye batıyorum. Yani bu taraftaki ilk sık iğnemiz arkadaşlar. Bu şekilde burada tam bir file boşluğu yaptık. Hemen hızlıca sık iğnelerimizi örelim. 6. sıramıza başlayacağız. File boşluğu 6. sıramız
olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen dibine batmadan ilk sık iğneye birleştirdim. Bir zincirle yine 8 sık iğnemi yapıyorum. Bu sırada da yine yarım file boşluğumuz son olacak. Bu en son sıradan bir önceki sıramız arkadaşlar. 5 zincir çektim. Bakın 3 tane oluyordu zaten bu yarımla oluşturduğumuz file boşlukları. Tam 5.'ye kapattım. Ve şimdi 9 zincirle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Artık sonuna kadar 9 zincirle gelelim. En son sıramız kaldı. Şu kısma kadar örelim. Evet, sonuna geldim. 9 zincir çektim. Buradaki file boşluğumun tam orta kısmına kapattım. 1 2 3 4 5 zincirle yine 3. yarım filemizi oluşturdum. Sık iğnemize battık. Bu şekilde 3 tane olacak. Bu sıra bakın 1 2 3 4 5 6. sırayı da tamamladık. Hemen hızlıca sık iğne sıramızı tamamlıyoruz. 7 8 kapattım bir zincirle. Yine 8 sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hemen son sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz bu son sıramızda. Hemen bakın bu 4 ve 5 zincirlik file boşluğunu, yarım boşluğu atlıyoruz. Buradaki sıradaki 9 zincirlik file boşluğuna geçtik. Burada 7 zincirli oluşturacağız. Bunun nedeni hemen burada başlangıçtaki gibi düz olsun kenar kısmı. 3 4 5 6 7 sıradaki file boşluğuna. 1 2 3 4 5 6 7 sıradaki file boşluğuna tam ortasını bulup bu şekilde 7 zincirlik yuvalar oluşturuyoruz. 4 5 6 7. Eliniz çok sıkıysa 8 de yapabilirsiniz ama 9 zincir olmasın. 1 veya 2 eksik zincirle son kenarımızı ta ki buraya kadar devam ettirelim arkadaşlar. Sonra en son sık iğne sıramız olacak ve bandanamızı tamamlayacağız. Evet, 7 zincir çektim. Son file boşluğumu hemen bakın ilk sık iğnemi yaptım. Kenarları düz olsun diye 2 zincir eksik yaptım. Burada sık iğne sıramı tamamlıyorum bu tarafta. Yine 8 sık iğne ile başladığım ilk sık iğne tepesine kapattım. Bir zincir çektim. Yine önce aynı yere bir sık iğne. Son sıramız oluyor bu arkadaşlar. Saç bandımızın sonuna yaklaştık. Şöyle 8. sık iğnemi yaptım. Şimdi burada saç bandımızın kenar kısımlarına sık iğne oluşturacağız. Aynı başladığımız gibi bitsin diye. Bu şekilde yapıyorum ben. Hemen önce onu göstereceğim. Düz tarafından yine bakın şu yanında her 7 sık zincir içerisine 6 tane sık iğne yapacağım ben. 2 yine aynı çift dalına batarak bunu devam ettireceğim. Ama siz zor geliyorsa direkt zincir içerisine yapabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. Siz dilerseniz şöyle direkt sık iğneleri içerisine 6'şar tane yaparak devam ettirebilirsiniz. Ben bu şekilde aynı görüntü diğer taraftaki gibi olsun diye direkt zincir içerisine geçiş yapacağım. Şimdi 7 zincirimiz var ama ben şöyle ilk zincir değil, ikinci zincirden başlıyorum. 7 zincir üzerine 6 tane sık iğne olacak. Yani bir zinciri atlıyorum. 4 6 1 2 3 4 5 6. Bakın sondaki sık iğneme battım.
Bu boşluğa geçtiğimde bu ilk değil ikinci zincir içerisine batarak başlıyorum. Her sık iğne içerisine, zincir içerisine bir sık iğne, iki dalına birden yine batıyoruz arkadaşlar. Tek dallarına batmayalım. Başladığımızda zincir üzerine nasıl yaptıysak bu tarafta da aynı şekilde devam ediyoruz. Altıncıyı yaptım ve sonraki file boşluğuna hemen ilk değil ikinci zincirimden başlıyorum. 2 3 4, yani en baştaki bir zincir atlayarak toplam 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın birinciyi atlıyorum, direkt ikinciye sık iğne ile geçiş yaptım. Bu şekilde de burayı sonuna kadar devam ettirelim arkadaşlar. Amaç şu baştaki görüntü aynı sayıları tutturmak. Çünkü burada da 6 tane zincir bırakıp yedinciye batmıştık. Arada görünen 6 tane sık iğnemiz var. Aynı işlemi burada da yapacağız. Sonuna kadar gelelim ta ki şu sık iğnemizi birleştirene kadar örelim. Aynı sıra sonuna kadar getirip burada ilk zincir sık iğne tepesine birleştiriyoruz. Bir zincir çekip ben saç bandımın ipini keseceğim arkadaşlar. Bu kadar. Devam edelim. Evet, sonuna geldim. Bu filedeki 6. sık iğnemi yapıyorum içerisine ve hemen sık iğne sıramıza geçtim. 2 3 4 5 6 7 8. İlk sık iğne tepesine birleştirdim. İpimi kesiyorum. Saç bandımız bitti. İpimi burada arada gizleyip ve bir ütü basıp şu şekilde ütüleyeceğiz arkadaşlar. Ütüyü şöyle küçük küçük minik minik ütüleyerek açılma payı da olacaktır. Kapanış için birlikte olalım tekrar. Evet arkadaşlar, şöyle bir ütü bastım ve gördüğünüz gibi saç bandımız muhteşem görünüyor. Özellikle de saçınıza taktığınızdaki sonuç daha mutlu edecek sizi. Rahat kullanım açısından dedi, bağcık sorunu yok. Bağlama derdi yok. Hiçbir şekilde kafanıza geçirip kullanabileceğiniz çok basit, örmesi de çok kolay. Çok şık, güzel bir saç bandı modeli oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.